Taktiğiniz ne kadar güçlü olursa olsun, stratejiden yoksunsa oyununuz, taktikler işe yaramaz. İstediğiniz kadar iyi taktik bilin, kaleye açık hatta gelmezseniz, taşları gelişmezseniz, merkezi temel hedef yapmazsanız kazanamazsınız. Bu yüzden gelin beraber satranç ilkelerinin temellerine bakalım. Öncelikle açılış ilkeleri. Öncelikle açılışta uymamız gereken ilkeler. Bir, taş gelişimi. 2. Merkez hakimiyeti. 3. Şah güvenliği. 4. Rıfkı. Taşları gelişmemiz gerektiğini biliyoruz. Fakat önemli olan şey şu, sadece bilmek değil, ne kadar biliyoruz, ne kadar iyi uygulayabiliyoruz. Şimdi gelin bir pozisyona bakalım. Şu pozisyonda sizce beyazın en iyi hamlesi nedir? Ben bu soruyu yeni başlayanlara ya da belli bir seviyeye gelmiş ama temel eğitimi olmayan insanlara soruyorum ve genelde diyorlar ki piyonu alalım, gelelim mat isteyelim, işte buradan F7'yi kıralım vesaire diyorlar. Fakat temel eğitimi almış kişiler burada hiç düşünmeden hamleyi bulabiliyor. Bu pozisyondaki en iyi hamle Rok. Açmazdan çıkıyoruz, gelişime devam ediyoruz, piyonla ilgilenmiyoruz bile. Bu piyonu da kırdığı zaman siyahlar, beyazlar iyi konumda kalıyor. Çünkü taşları çok daha iyi gelişmiş. G7 istiyoruz. Burada F6 vesaire komik hamleler, artık rok atamıyor. At F6 gelirse at G5'te taktikler başlıyor. Rok attığında E5, at E8 döndü. Vezir H5 maç bir anda bitebiliyor. Daha 10. hamlede. Geçelim bir diğer konuma. İtalyan açılışının Evans Gambit'i varyantında B4'e sürdük, piyon verdik ama çok basit. Biz C3, D4 ile merkezi almak istiyorduk ve bunu bir tempoyla yapmak için bir piyon feda ediyoruz. Yani bir tempo için bir piyon feda ediyoruz. Bence değer. Kaçıncı hamlede olduğuna bağlı. 30. hamlede bütün taşlar gelişmişken değmeyebilir ama burada değiyor. C3 fili istedik, fil A5 geldi. D4 bunu kırdığında aynı şekilde burada bir duralım. Sizce beyazların en iyi hamlesi burada nedir? Yine insan hemen diyecektir ki ya piyon boşta hemen alalım. Kasparov abimiz diyor ki gambitlerde amaç piyon ya da piyonlar feda edip iyi bir gelişim avantajı ve merkez hakimiyeti elde etmektir. Eğer piyonu geri almaya çalışıyorsanız gambit oynamayın. Yani burada da şunu diyor, açılışta gelişim, merkez hakimiyeti piyondan daha önemli. Bazen bir taştan da daha önemli. Piyonu almakla uğraşmıyoruz. En iyi hamle burada tahmin edeceğiniz üzere rok. Bunu da kırarsa vezir B3, Fischer'in ünlü maçı geliyor ki videonun sonunda o maçın analizini de yapacağım. Taş gelişimiyle ilgili yanlış bilinen şeylerden bir tanesi de şu. Bir taşı oynamış olmak onu oyuna girmek demek değil. O taş merkeze bakmalı. O taş bir alan kontrol etmeli ve genel bir yargı vardır. Vezir erken oyuna girerse sıkıntı olur. Sebebi veziri isteyerek çok sayıda tempo alabiliriz. Şimdi E4, E5, at F3, vezir F6. Vezir bu kadar erken oyuna girerse biz veziri isteyerek sürekli taşları gelişebiliriz. Hiç ilgilenmeden taş gelişmeye devam ediyoruz. Vezir G6 çatıl atıyor. Şimdi burayı da soruyorum. Sizce beyaz ne oynamalı diye. Bulduysanız yorumlara yazabilirsiniz. En iyi hamle burada rok. Önce güvenlik. Ama işte piyonu sürerse, sonra flash 3 gelip de işte mat isterse mat olurum. Olmazsın çünkü burada kıyamet kadar taş var. At H4 gelirsin. Ver dersin veziri. Veziri kaçtığında işte vezir H3 gelirsin. Karşı saldırıya geçersin. Çok fazla şey yaparsın. Çünkü 3 tane taş bir tane taşın yapabileceğinden çok çok daha fazlasını yapar. Peki burada siyahlar E4'ü alırsa beyaz oynar kazanır. Fazladan 2 hatta 3, 3,5 tempo avantajımız var. Hamle beyazda. Beyaz oynar kazanır. Tabii ki burada bir sürü iyi hamle var ama bir tanesi çok iyi. İşte taktik tam olarak burada işimize yarıyor. Fil çarpı F7 şahla alırsa çatal var. Almaz da kaçarsa D4. Hala yaptığımız bütün hamleler merkez hakimiyetine ve gelişim avantajına hizmet etmeli. Bunu da kırarsa kaleye bir geçmiş olsun. Vezir kaçarsa da buradan mat. Ve oyunun sonunda siyahın resmini çekiyoruz. Bütün taşlar başladığı yerde. Daha oyuna bile girememiş. Yapacak bir şey yok. Fischer'le Rubin Fine oynamış. E4, E5, at F3, at C6, fil C4. İtalyan açılışının belirleyici hamlesi. Fil C5, B4 Evans Gambit'i.
Dünya Şampiyonası finalinde bile oynandıysa eğer bir açılış, genellikle doğruluğu kanıtlanmıştır. Sonrasında bir anda insanlar oynamayı bırakmadıysa. Evans Gambit'i de bu kadar sağlam bir açılış. Fil çarpı B4, C3, fil A5, D4. E çarpı D4, kısa rok. Burada siyahlar C3'ü de kırmış. Şimdi vezir B3. Oyunun başında veziri çıkmamak gerekiyor dedik ama buradaki durum şu. Rakip sürekli veziri isteyerek taş geliştiği için bizim açımızdan sıkıntıydı. Ama vezir B3'te böyle bir durum söz konusu değil. Biz F7'yi istiyoruz, C3'ü istiyoruz. Vezir tehdit edilemiyor. O zaman sıkıntı yok. Vezir E7, at çarpı C3. Burada fil çarpı C3 kırması gerekiyordu siyahların. En azından birer taşı oyundan çıkartıp sadeleştirmeye çalışmalıydı. Beyaz hala çok üstün. Murphy'nin böyle bir maçı var. Fil C3, vezir C3 şeklinde devam ediyor. Onu da eski videolardan bulabilirsiniz. At F6 oynamış siyahlar. Artık burada henüz rok atmadığı için, daha taşlar eksik olduğu için beyaz hemen siyahın cezasını kesiyor. At D5, ver veziri. At çarpı D5, E çarpı D5, at E5. Açmaza alamıyoruz çünkü A5'teki fil E1 karesini kontrol ediyor. Yani kırıp kırıp kale E1 yapma şansımız da yok ama gerek de yok. At çarpı E5, vezir çarpı E5, fil B2. İşte vezire erken çıkmanın sıkıntısı bu oluyor. Gerçi burada siyahlar mecbur ama şimdi hem taş gelişiyoruz, vezir istiyoruz. Vezir kaçınca bir taş daha gelişebileceğiz. Vezir G5 kaçmış G7'yi korumak için ve burada beyazların o muhteşem hamlesi geliyor. Burada uzun bir süre düşündükten sonra Fischer H4 hamlesini yapıyor. Aslında fikir çok basit. Veziri buradan saptıracak, G7'yi alacak ve şah artık ortada kalacak. Vezir çarpı H4 kırdığı zaman fil çarpı G7 ver kaleyi. Kale G8, şimdi kale oyuna giriyor gibi. Veziri gelirse mat eder, eyvah. Değil tabii ki. Çünkü şah zaten ortada. Kale E1 şah. F'deki kaleyi E1'e geliyor. A'dakini gelse de olurdu. Arada bir fark yok. Siyahlar burada fille kırabilir. Ama kırdığı zaman bir şey değişmeyecek yani. Tekrar kale geliyor. Aynı şey oluyor. Şah D8 kaçtığı zaman da vezir G3 ve siyahlar terk ediyor. Çünkü veziri kırarsa fil F6 mat. Veziri kaçacak olsa nereye kaçacak? Sonuçta biz veziri istiyoruz. Fil F6 istiyoruz. Yapabilecek bir şey yok artık. Terk etmiş. İşte gelişim bu kadar önemli. Açılışın en önemli ilkesi ta 1850 yıllarda insanlar bunu keşfetmiş ve o zamandan beri ustalar artık tahtada gelişimi desteklemeyen ya da merkez hakimiyetini desteklemeyen hamleleri hesaba dahil almıyor. Temel hatlarıyla taş gelişimi ilkesinden söz ettik. Bir sonraki videoda merkez hakimiyetinden bahsedeceğiz. Bunları şimdi anlatıyorum ki bundan sonra ustalardan maçlar serisine geçeceğim. Orada anlattığımda işte bu hamleyi şu amaçla yapmış dediğimde ya bu hamleyi niye yaptı denmesin diye. Zaten biz bunları biliyoruz. Niye anlatıyorsun ki diyenler için de söyleyeyim. Yani bilgiyi pekiştirmek her zaman iyidir. Ben hala eski klasik maçları incelerim, analiz ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Burada bir like'ınızı alırım. Hala abone değilseniz lütfen abone olun ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.